Son günlerde Suriye'de yaşananları dikkatle Çatışmalar takip yeniden ediyoruz. başlar mı? Kendi Alevlenir milli mi? menfaatlerimizi ve milli güvenlik çıkarlarımızı... Suriye sahasında gerçekten çok ilginç şeyler yaşanıyor. Gerçi Suriye'de ilginç gelişmeler yaşanıyor ifadesi herhalde artık çok da ilgi çekmiyordur ama bu sefer durum gerçekten farklı. Çünkü bu gelişmeler öncelikle bizi ilgilendiriyor. Ve bunların sonucunda Türkiye ile İsrail arasında Suriye topraklarında çok ciddi bir savaş yaşanabilir. İsrail yeniden saldırır mı şeklinde. Evet, Türkiye 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapıp Cerablus ve Elbap'ı teröristlerden temizlemişti. 2018'de Zeytin Dalı Harekatı yapıldı ve bu sefer Afrin terör örgütlerinden temizlendi. 2019'da Barış Pınarı Harekatı yaşandı. Resulayn ve Tel Abyad terör gruplarının yaşam alanı olmaktan çıkarıldı. 2020'de Bahar Kalkanı Harekatı yapıldı ve İdlib'de o zamanki Suriye rejimine çok ağır bir yenilgi yaşatıldı. Yani evet, farkındayım, Türkiye Suriye sahasında askeri operasyonlara alışık ama bu kez durum çok başka. Çünkü yeni Suriye yönetimi Türkiye'yi askeri destek için Suriye'ye davet etti. Türkiye'de bu davete icabet edecek. Yani Türk ordusu Suriye yolcusu diyebilir miyiz? Bu çağrının kapsamında neler var? Türk ordusunun Suriye'ye gidişi İsrail'le bir savaş ihtimalini ortaya çıkarıyor mu? Baştan söyleyeyim, çıkarıyor. Peki nasıl? Bugün tüm bunları cevaplayalım. Ve başlamadan da kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye son yıllarda dış politikada hiç olmadığı kadar aktif olmaya başladı. Ama bu süreç içerisinde genelde riskli alanlardan uzak durmayı tercih ediyor. Yani doğrudan kendisine bir tehdit oluşmadığı sürece çatışma riskinin olduğu bölgeye girmemeye çalışıyor. Bu tarz bölgelerde genellikle müttefiklerine askeri danışmanlık ya da askeri teknoloji aktarımı şeklinde destek veriyor. Ama dediğim gibi eğer doğrudan kendisine bir tehdit yoksa, mesela 2020'ye doğru Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı çok ciddi bir tehdit ortamı oluştu. Türkiye burada doğrudan sahaya kendisi indi. Türk donanması o dönem Batı'nın Doğu Akdeniz'de kurduğu büyük ittifakı sindirmeyi ve püskürtmeyi başardı. Genelde kamuoyu Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma sonrasına odaklanıyor ama öncesinde çok fazla kriz yaşandı orada. Eski kanalımızda bunları konuşmuştuk. Hatta şöyle söyleyeyim, Türk donanması bir İtalyan gemisinin üzerine savaş gemisini sürmüştü. Eğer İtalyan gemisi çekilmeseydi Türk fırkateyni gemiyi batıracaktı. O dönem Türkiye'nin sondaj gemilerinde çalışan personelle ilgili Avrupa'da tutuklama kararları falan çıkarıldığında Türkiye'nin tavrı cesaretiniz varsa deneyin şeklindeydi. Yani tehdit doğrudan Türkiye'ye yöneldiği zaman riskinin boyutunun çok bir önemi kalmıyor. Ama Türkiye'nin müttefiklerine yönelik bir tehdit varsa, Türkiye doğrudan hedef alınmadıysa Türkiye mümkün olduğu kadar sahada doğrudan varlık göstermiyordu. Ama müttefiklerine de savaşın seyrini değiştirecek büyüklükte destek vermekten geri durmuyordu. Yani bugüne kadar Türkiye hiçbir zaman çatışma sahalarında kontrolü kaybetmedi, riske girmedi. İşte o yüzden bugün konuşacağımız konu gerçekten ilginç. Şu an bu coğrafyada en riskli çatışma sahası neresi deseniz hiç düşünmeden Suriye diye cevap verebilirim. Çünkü orada hem iç tehditler var hem de dış tehditler. Bunlar yetmez gibi tamamen dağılmış bir ülke. Ekonomik anlamda bitik bir ülkeden bahsediyoruz. Yani normalde Suriye sahasında hangi meseleyi neresinden tutsanız elinizde kalır. Ve son yıllarda Türk dış politikasını biraz incelediğimiz zaman Türkiye'nin Suriye sahasında doğrudan varlık gösterme ihtimalinin olmadığı çıkarımını yapmak zor değil. Ama gerçekten çok ilginç şeyler oluyor. 16 Temmuz'da Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırılarını açık provokasyon olarak değerlendirdi ve aynı basın toplantısında eğer talep edilirse Suriye'ye destek sağlarız ifadelerini kullandı. Bakın, tarih 16 Temmuz ve bunun üzerinden tam bir hafta geçti. 23 Temmuz'da Şam yönetimi Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DAEŞ olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele için Ankara'dan resmi destek talebinde bulundu. Bu talep hem içeriği açısından hem de zamanlaması açısından çok önemli bir talep. Türkiye de bu talebe olumlu yaklaştı. Daha da ötesi, bu ay içerisinde Türkiye ile Suriye arasında Suriye'de kurulacak olan askeri üslerle ilgili bir anlaşma imzalanacağı konuşuluyor. Türkiye'nin
Türkiye'nin orada 3 büyük askeri üs kuracağı ve bunu da dediğim gibi bu ay içerisinde ilan edeceği söyleniyor. Zaten önümüzdeki günlerde bununla ilgili haberi alırız diye düşünüyorum. Peki bu destek talebinin, yani Türkiye'nin Suriye'ye çağrılmasının altında neler yatıyor? Bu talebin şifreleri nelerdir şeklinde de sorabiliriz bu soruyu. Bunu anlayabilmek için öncelikle Suriye'nin Türkiye'den ne istediğine bakmak gerekiyor. Yani nasıl bir yardım isteniyor? Suriye'nin askeri destek talebi iki temel amaca yönelik. Birincisi Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi. İkincisi de Suriye'deki bütün terör örgütleriyle mücadele. Şimdi buradan yavaş yavaş gidelim ki bu sürecin sonunda Türk askeri Suriye'ye girecek mi ve girerse neyle karşı karşıya kalacak? Esas hedefi ne olacak görelim. Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ifadesi benim için çok önemli değil. Onun üzerinde çok durmayacağım. Bunun nasıl yapılacağı belli. Türkiye muhtemelen Suriye'de askeri teknolojileriyle güçlü bir savunma hattı inşa edecek. Mesela Türkiye'nin hava savunma sistemleriyle orada güçlü bir hava savunma ağı kurulacak. Yine Türkiye'nin askeri teknolojileriyle Suriye ordusu modernleştirilecek. Bunlar zaten olacağını bildiğimiz şeyler. Tahmin etmek zor değildi bunları. Aralık ayında muhalifler İdlib'den Esed rejimini devirmek için operasyona başladığında kimin silahlarını kullanmıştı? Zaten Türkiye'nin desteğiyle yapıldı her şey. Devamının da geleceği belliydi. Benim için bu destek talebindeki esas kritik hedef Suriye'deki tüm terör örgütleriyle mücadele. İşte Türkiye burada İsrail'le kafa kafaya gelecek. Peki bu nasıl olacak? Türkiye'nin Suriye'de en çok önem verdiği konu tabii ki PKK-YPG'nin silah bırakıp kendini feshetmesi. Peki böyle bir şey olacak mı? Yani olacak mı derken elbette olacak da zor yoldan mı olacak, kolay yoldan mı olacak? Şu an onun hesabı yapılıyor. Mart ayında YPG ile, yani onların söylediği isimle SDG ile Suriye yönetimi arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Burada SDG Suriye silahlı güçlerine entegre olmayı, yani kendisini feshetmeyi kabul etti. Ama buradan çıktıktan hemen sonra altına imza attıkları maddeleri inkar ettiler. Yani o maddeler öyle bir anlam taşımıyor gibi bir yaklaşım benimsediler. Sonrasında görüşmeler devam etti. Türkiye bu süreçte anlaşılamazsa olaya müdahil olacağını tekrar açıkladı. İş öyle bir noktaya geldi ki ABD bile şu an YPG'ye yeni Suriye'ye entegre ol mesajı vermeye başladı. Ama YPG buna yanaşmıyor. Şu an silah bırakmamız mümkün değil şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Daha geçen hafta SDG'nin Dış İlişkiler Dairesi eş başkanı silah bırakmayacaklarını yineledi. Ve diyorlar ki ademi merkeziyetçilik bizim temel talebimiz. Ademi merkeziyetçilik nedir? Devletin merkezinin gücünü azaltıp yerel yönetimlerin gücünü arttırmayı benimseyen siyasi görüş. Yani SDG şu an özellik istiyor. Silah bırakmadan askeri bir blok halinde Birleşik Ordu'ya katılabiliriz diyorlar. Yani bunlar ayrı ayrı tugaylar şeklinde varlıklarını devam ettirmenin derdinde. Tabii bu yeni kurulan devlete entegre olmak anlamına gelmiyor. Bu devlet içinde devlet olmak anlamına geliyor. Bunu Suriye kabul etmez. Türkiye hiç kabul etmez. Bu mesele Türkiye'yi ilgilendirmez gibi düşünebilirsiniz. Ama şu an Türkiye ile Suriye arasında 911 kilometre sınırı var. Ve böyle bir oluşum Türkiye'nin sınır güvenliği için büyük bir tehdit. Zaten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 25 Temmuz'da böyle bir şeyi Türkiye'nin asla kabul etmeyeceğini net şekilde belli etti. Irak'taki senaryonun Suriye'de tekrar etmesine izin vermeyiz dedi. Türkiye her türlü senaryoya hazır diye bir ifade de kullandı. Tabii bununla da bitmiyor. YPG dışında Suriye'de hala Humus, Deir ez-Zor ve Rakka'daki çöllerde dağınık şekilde DAEŞ unsurları var. Türkiye bunlarla da mücadele edecek. Bir diğer mücadele sahası da Suriye'nin güneyi olacak. Yani yapılan anlaşma buradaki hareketlenme için de Türkiye'den destek talebi olarak görülebilir. Çünkü şu an Suriye'deki bütün olaylar birbirleriyle bağlantılı. Suriye'nin güneyinde Dürzilerin ayaklanması İsrail'in olaylara müdahil olmasından dolayı bastırılamadı. Türkiye'nin böyle bir sahada ağırlık göstermesi elbette İsrail'in geri adım atmasını sağlayacak. Bu yüzden yapılacak muhtemel bir işbirliği anlaşması buradaki olaylar için de etkili olacaktır. Peki şimdi gelelim esas sorulara ve bunlarla videoyu bitirelim. Türk askeri Suriye'de doğrudan varlık gösterecek mi? Evet, muhtemelen yeni kurulacak olan askeri üslerle Türkiye orada doğrudan varlık gösterecek. Zaten şu an varız, önceki operasyon bölgelerinde varlığımız devam ediyor ama daha da sağlamlaşacak oradaki yerimiz. İlk etapta muhtemelen Türk askerinin oradaki varlığı özellikle terör örgütlerine karşı ortak operasyonlarla sınırlı olur. Burada da ben doğrudan sahada Türk askerinin birebir çatışmaya gireceğini zannetmiyorum. Hava desteği, topçu desteği ve askeri danışmanlık gibi başlıklarda ilerler ve Türkiye Suriye'de bu süreçte hiç olmadığı kadar rahat olacak. Çünkü düne kadar Türkiye'nin oradaki varlığı tek taraflı bir müdahaleydi. Kendisine tehdit olarak gördüğü için sınırdan Suriye'ye giriş yapmıştı. Ama bugün Suriye tarafından hem de uluslararası çapta kabul görmüş Suriye yönetimi tarafından davet edildiği için oradaki varlığı kimse tarafından sorgulanamayacak. Sorgulansa ne olur? Elbette bir şey değişmezdi. Ama diplomatik anlamda elinin daha rahat olacağı da bir gerçek. Peki Türkiye'nin buradaki varlığı terörle mücadelenin ötesine
geçip bir savaşa girme ihtimali taşıyor mu? Evet, böyle bir ihtimal de var. İşte burada videonun en can alıcı sorusuna geliyoruz. Türkiye ile İsrail arasında Suriye üzerinde bir savaş yaşanma ihtimali var mı? Türkiye Suriye'de neden varlık gösterecek? Özellikle YPG ve Dürzi oluşumlarla mücadele için. Peki bu iki grup şu an kim tarafından yönetiliyor? İşte bu sorunun cevabı savaş ihtimalini yükseltiyor. Bu iki grup da şu an İsrail tarafından yönetiliyor. YPG'nin zaman kazanmaya çalışması da bundan kaynaklanıyor. İsrail'in hayali orada bir Davut Koridoru inşa etmek. Bu koridor İsrail için parçalanmış bir Suriye'nin anahtarı anlamına geliyor. Güneydeki Dürzileri doğudaki YPG ile birleştirecek ve bu koridor üzerinden istediği gibi destek verebilecek. Türkiye orada bu iki gruba müdahale ettiğinde ilk etapta yaşanacak şey belli. Türkiye doğrudan İsrail'i vurmaz. İsrail de doğrudan Türkiye'yi vuramaz da. Bu seviyede olaylar şöyle ilerler. İsrail Türkiye'ye gözdağı vermek için Suriye'ye ait noktaları vurur. Türkiye İsrail'e gözdağı vermek için YPG ve Dürzilere ait noktaları vurur. Bu gerginliğin birinci seviyesi olur ve burada bir savaş riski yok. Ama o süreç içerisinde eğer İsrail tarafından Türk askerine doğrudan bir angajman gerçekleşirse işte o zaman yaşanacak olan savaşı ABD de araya girse durduramaz, Rusya da. O saatten sonra Türkiye'yi engelleyebilecek bir güç yok. Yani Suriye üzerinden bir Türkiye-İsrail savaşı ihtimali var mı? Evet var. Ve bu savaş çok büyük sürprizlere gebe. Çünkü Türkiye İran'a benzemez. Muhtemel bütün çatışma senaryolarını yıllardır zaten gözden geçirmiştir. Türk ordusunun strateji oluşturma konusundaki kabiliyetini yıllardır hep beraber gördük. Ve unutmayın ki Türkiye gerçek çatışma ortamına çok fazla sürpriz saklıyor. Allah'a emanet olun.